Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarifim var. İçi tahinli, bademli, dışı kurabiye hamuru ise çok lezzetli bir kurabiye hamuru. Özellikle bu kurabiye hamurunu her içli malzeme ile yapabilirsiniz. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir çay bardağı sütümüzü dökelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 125 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Benim tarifimde kullanmış olduğum nişasta buğday nişastasıdır. Genelde mısır nişastasıyla yapıyorum ama bu kurabiyede buğday nişastası kullandım. Her ikisiyle de olabilir. Bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket toz vanilya ekliyorum. Bir paket hamur kabartma tozu 10 gramdır. Bir paket toz vanilya ise 5 gramdır. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Öncelikle 3 su bardağı un ekledim. Biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı unla bu tarifimi hazırlamış oldum. Yarım su bardağı unumu da bu aşamada ekliyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Yakından da gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru. Kurabiye hamurumuzu hazırladık. Vaktiniz varsa eğer buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Vaktiniz yoksa hemen şekil verip devam edebilirsiniz. İç harcı için 1 su bardağı tahinimizi uygun bir kabımızın içerisine dökelim. Ve 2 su bardağı çekilmiş cevizimizi ekleyelim. İç harcım tam yetti. Kurabiye hamurum da tam yetti. Her ikisi de tam ölçüdür. O yüzden gönül rahatlığıyla bu malzeme ölçüleriyle belirtmiş olduğum sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ben toplamda 21 adet kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırın. Daha fazla sayıda elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın. Daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Tahin ve bademi karıştırıyorum. Koyu kıvamlı bir harç elde ediyorum. Dilerseniz iç harcına ceviz, fındık, Antep fıstığıyla da tabii ki yapabilirsiniz. Ama bu şekilde tahin ve bademle yapmanızı tavsiye ederim. Ben de bu kurabiye tarifini dışarıda bir kafede yemiştim. Tarifini sordum ama öncelikle vermek istemediler. Sonrasında birazcık ısrar edince verdiler ve ben de hemen bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden başka hiçbir yerde bu tarifi göremeyebilirsiniz. Tabii ki iç dolgulu tarifler çok fazla ama bu kurabiye hamuru gerçekten çok lezzetli. Böyle ağızda dağılan, eriyen çok güzel bir kurabiye hamuru. Zaten en sonunda da sizlere iç dokusunu, kıvamını, kıyırlığını videonun sonunda göstereceğim. Şimdi kurabiye hamurundan parçalar koparalım. Avucumuzun içerisine yuvarlayıp ezelim. İçerisine tahinli, bademli iç dolgumuzdan koyalım ve saralım. Hemen hemen cevizden biraz büyük olacak şekilde kurabiye hamurumdan parçalar kopardım. İstediğiniz büyüklükte, boyutta veya küçüklükte yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de tabii ki yapabilirsiniz ama benim gördüğüm ve beğendiğim şekilde aynısını birebir yaptım. Bu şekilde öncelikle hamurumuzu elimizle bastırdık. İçerisine iç dolgumuzdan yerleştirdik ve hamurumuzu silindir şeklinde elimizle sarar gibi yapıyoruz ve ay şeklini veriyoruz. Hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. Lütfen kontrol ederek pişirmeye özen gösterelim. Üzeri kızardıktan sonra ve altı piştikten sonra fırından alabilirsiniz. Fırından çıkan kurabiyelerimiz yakından gördüğünüz gibi çok lezzetli. Şimdiden bu haliyle bile iştah açıcı gözüküyor.
Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçtikten sonra hemen diğer malzemelerini üzeri için ekliyoruz. Üzeri için ben kayısı reçeli kullandım ve çekilmiş badem kullandım. Pudra şekeriyi de serptim. Kurabiyelerimiz biraz soğuması gerekiyor. Hem kayısı reçelinin koyuluğu üzerinde yapışkan etkisi olması gerekiyor. Hem de pudra şekerini dökerken kurabiyelerimizin üzerinde bir erime, ıslaklık görüntü oluşmaması için mutlaka kurabiyelerimiz soğuduktan sonra üzeri için yaptığımız işlemleri o şekilde yapıp hazırlayın. Öncelikle kurabiyelerimizin üzerine kayısı reçelinden sürüyoruz. Sonrasında bademe buluyoruz. Bütün hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra son olarak üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Ben kayısı reçeliyle yaptırdım çünkü çok yakıştırdığım için, ama dilerseniz çilek reçeli, kiraz reçeli veya başka reçeller, vişne reçeli varsa elinizde istediğiniz reçellerle de yapabilirsiniz. Biraz koyu kıvamlı bir reçel olması lazım. Balla da yapılabilir. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi üzerine pudra şekeri serpelim. Ben bolca pudra şekeri serptim. Çünkü iç harcında tahinle badem eklediğimizde pudra şekeri veya şeker eklemedik. Üzerindeki hem reçelin hem de pudra şekerinin şekeri tam dengelemiş oluyor. Bu şekilde pudra şekerini de serptikten sonra sunum tabağıma dizip sizlere hemen iç dokusunu, kıyırlığını, lezzetini yakından da olsa gösterip anlatmak istiyorum. Elimle bölerek kıyırlığının dokusunu yakından göstereceğim ve aynı şekilde biraz parçalayarak da iç dokusunu, kurabiyenin hamurunun ne kadar güzel olduğunu yakından göstereceğim. Özellikle bu şekilde çoğu takipçim çok istiyor. Sizler de böylelikle yakından iç dokusunu daha iyi anlamış olabilirsiniz. Çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım bu videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi sizler için kanalımda paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden bütün destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra da kıymetli düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.